Şimdi arkadaşlar dal üzerinde uyuyan gözlerden bir tane vurduk. Bir tane daha aşı vuracağız. Hocam. Şunlar hocam. Evet Şunlar. bakın uyuyan gözler var. Bunlar. Bu uyuyan gözler var. Yine Bu uyuyan gözlerden dal alacağız. Şuradan aşağıya alıyorum. Bakın daire şeklinde işaretliyor. Evet. Aynen. Sonra tekrar Şu alanda görmüş olduğunuz gibi uyuyan gözümüz yok. Oradan aşağı şekilde şöyle çiziyorum. Ana kütüğe kadar. Böyle kestim. evet Yine hafifçe vuruyor. çıkarken kırılmasın diye. Fazla ezmiyoruz arkadaşlar tabii bu arada. Yine bakın bıçak yardımıyla bir tarafını kaldırdım. Öbür tarafında şu şekilde hemen açtım. Tam mevsim olduğu için çok rahat kabuk veriyor. Kolay veriyor. Kırmadan şu şekilde. Bakın çıktı. Evet kabuğu gövdeden ayırdı. Bunun yönü önemli. Yönünü hiç kaybetmemek için yerinde bırakıyorum. Evet. Ve aşı vuracağım alana hemen şöyle geliyorum. Şimdi gördüğünüz şu düz pürüzsüz gövdeye kabuk aşısını vuracağız. Hemen kabuğumuz şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde oynuyor. Bunun ölçüsüne göre şuradan işaretliyorum. Şuradan işaretliyorum ki fazla yer açıkta kalmasın. Evet kabuğun uzunluğuna göre işaretlememizi yaptık. İşaretledim. Şimdi buraya geliyorum. İşaretlediğim yerden şu şekilde bir ana gövdeye kadar çizik atıyorum. Alttan ve üstten. Daha sonra bu iki çiziyi tam ortasından şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Sonra buraları şu şekilde açıyorum. Çünkü o kabuğumuz buraya girecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tarafını şu şekilde açtım. Fazla vakit kaybetmeden, yönünü kaybetmeden, çünkü ters vurduğumuzda tutmayacaktır. Bu şekilde aldık. Hemen şunu açtık şu şekilde. Şunu da aldık şu şekilde. Şunu hafif şöyle ortalı şekilde bu tarafa doğru kaydırıyoruz. Tam açtığımız yeri ortaladık. Bakın görmüş olduğumuz gibi kabuğu görebiliyor musunuz hocam? Evet çekiyorum hocam. Tamam, kabuğu gördünüz. Şu şekilde üstüne birbirine kapattık. Zaten çok az bir şey kaldı. Oraya çok ince bir dal koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir dal parçası. Nedeni bu kısım birbirini karşılamıyor. Karşılayıp aşağıdaki kabuğu ana gövdeye iyice oturtursun. Arada boşluk kalmasın, alsın diye. Şimdi hemen ipimiz var. Çok fazla. Evet, ipimizi aldık. Hemen geldik buraya. Şöyle bir düğüm atsak yeter zaten. Bu şekilde bunu sarıyoruz arkadaşlar. İpimiz biraz uzun olunca biraz zahmetli oldu ama olsun. Şöyle alttan üstten yavaş yavaş ama sıkı bir şekilde gevşetmeden sarıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi zaten her çektiğimizde kabuk biraz daha oturuyor. Bunda bu aşı tekniğinde herhangi bir aşı macununa falan ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ha, yaparsak olur mu? Olur ama gerçekten de ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde
Üstün altında boşluk bırakmadık. İki ucu bir araya geldi. Burada bağlıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 8 gün sonra geliyoruz. Bu ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestiğimizde şu alttaki koymuş olduğumuz dalın üstüne gelen kısmın birazını iki taraflı bu şekilde kesip o içteki kabuğun üstünü açık hale getiriyoruz ki oradan rahatlıkla sürgün verebilsin. Evet, gözleri serbest hale verelim. Arkadaşlar, bunda önemli olan bir de çünkü uyuyan göz dedik. Bu gözlerin uyanabilmesi için sürgünün bu aşı vurduğumuz dalın uçtan kesmek aşının tutma oranını oldukça arttırıyor. Bu aşımızın tutma oranı yani %100'e yakın hale getiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde hemen bunu kesiyoruz. Tuttuktan sonra tam sıfırdan da bir daha kesebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi aşımız bu şekilde vurma işlemimiz bitti. Bunun üstüne herhangi bir şey işte macundu şuydu falan sürmeye gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde de olsa çünkü arada belli bir boşluk bıraktık. Ağaç kendini bu bölgeden yenileyecektir arkadaşlar. Şimdi bu teknikle vurduğumuz geçen seneki aşılarımız var. Onlara bakıp nasıl tutmuşlar, ne yapmışlar onları da göstereceğiz. Kısa sürede sonuç alabilmek için, görülebilmesi için o tekniği de kullanacağız arkadaşlar. Evet, şimdi onlara bakalım, o aşılarımıza doğru gidelim. İşte güzelce açıldı aşı. İşte bakın. Teknik olarak böyle arkadaşlar. Daha yakından göstereyim. Ağaç gövdeye rahat bir şekilde göz aşısı yapışmış durumda. Buradan dallar büyüyüp ana dal halini alacak.